Herkese merhaba, Öz Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizler için Bursa'nın meşhur tatlısı Bağdat hurma tatlısını hazırladım. Adında hurma geçse de içinde hurma bulunmayan, bol baharatlı, çok nefis bir tatlı. Şimdi sizi fazla bekletmeden hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayacağım. 3 su bardağı su kullanıyorum. Su bardağı ölçüm 200 mililitre. 1,5 su bardağı şeker ilave ediyorum ve tencereme ocağa alıyorum. Şerbet ocakta pişerken ben de tatlımı hazırlamaya geçeceğim. 1 su bardağı irmik kullanacağım. Öncelikle irmiği daha da ince bir kıvama getirmek için robotta bir süre çekiyorum. Evet, bakın daha da inceldi. Şimdi tatlının hamurunu hazırlayacağım. 1 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Öncelikle sıvıları karıştırıyorum. Bu arada arkadaşlar hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir su bardağı un kullanıyorum. Daha sonra 1 yemek kaşığı daha un ekledim. Bir su bardağı da irmik ekliyorum. Bir paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, yarım çay kaşığı tuz, şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Hepsinden birer çay kaşığı havlıcan, tarçın, zencefil, zerdeçal, karanfil tozu, son olarak mahlep ekliyorum ve hamuru güzelce yoğuracağım. Bu aşamada kıvamına bakarak 1 yemek kaşığı daha un ekledim. Yani toplamda 1 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Evet, hamuru toparladım. Yumuşaklığı da bakın bu şekilde. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Şimdi hamuru birkaç parçaya bölerek açacağım. Hamuru bu kalınlıkta açacağım. Çok da inceltmeden. Ve kalıbımla kesiyorum. Ben böyle bir kalıp kullandım. Orijinal hurma tatlısının şekline benzediği için, ama siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İstediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz.
Bütün hamuru bu şekilde açıp keseceğim ve fırın tepsime yerleştireceğim. Bu arada şerbeti bir süre kaynattıktan sonra biraz limon sıkıyorum ve 10 dakika daha kaynattıktan sonra şerbeti soğumaya alıyorum. Evet, kestiğim hamurları fırın tepsime yerleştirdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişireceğim. Evet, tatlılarım pişti. Bakın, çok da kızarmadan 20 dakika yeterli oldu. Şimdi tatlıları kızartma aşamasına geçebilirim. Tavaya bir miktar sıvı yağ aldım ve yağ iyice ısındıktan sonra tatlıları biraz kızartacağım. Kızartırken biraz çabuk olmak gerekiyor. Çok çabuk kızarıyor çünkü. Hemen arkalı önlü biraz kızarttıktan sonra şerbetin içine atacağım. Eğer kızartmak istemezseniz kızartmadan da direkt şerbetleyebilirsiniz. Kesinlikle o şekilde de çok lezzetli. Ama orijinali bu olduğu için ben bu şekilde göstermek istedim. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı. O baharatları çok nefis bir şekilde ağzınızda hissediyorsunuz. Eğer denemediyseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Yarım saat kadar şerbetin içinde beklettim. Şerbetini iyice çektiğinden emin olduktan sonra artık servis tabağıma alabilirim. Süslemek için de üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Evet, Bağdat hurma tatlısı hazır. Eğer denemediyseniz kesinlikle denemeye değer. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.